Evet, herkese merhaba. Şu anda yanımızda Kıvanç var. Kendisi mimarlık mezunu artık Evet, çok şükür artık mezun oldum. ve mimarlık kartı var. Evet, mimar odasına kaydımı yaptırdım. Bugün mimarlığı tercih etmek isteyen adaylara ve kafası karışanlara yardımcı olacak. İnşallah evet. Merhaba. Böyle hikayelerle anlaşıyorum. Şurada büyüdüm, şurada doğdum. Aslen Samsunluyum. Şu an İstanbul'da yaşıyorum. İş arama süreci de İstanbul'da. Çok hareketli biriyimdir. Sabit bir insan hiç olamam. Sakin yok biri asla değilim. Böyle çok nasıl desem enerjim aşırı yüksektir. Bunu boşaltma ihtiyacı duyuyorum. Bu yüzden seçtiğim mesleğin enerjik yönlerine odaklanıyorum. Çünkü bence uyum sağladığınız yerde olmalısınız. Ve sosyal biriyimdir. Caner gibi bir sürü arkadaşım var. İnsanlara sosyalleşmeyi severim. Genel olarak böyle. Yani tanıdıkça çözebileceğiniz bir insanım diyeyim. Peki, şimdi ilk soruyla başlayalım. Tercih dönemindeki kafası karışık bir öğrenci olduğunu düşün. Öyleydi. Bu öğrenci mimarlığı neden seçmeli veya neden seçmemeli? Ben bir sene mezuna kaldıktan sonra mimarlık eğitimi istediğime karar verdim. İlk başta biz yaşadığım küçük bir yerde yaşıyordum ve orada genel geçer kanı şuydu. Hani sağlık bölümlerinde okumanız gerekiyor. Hayatınızı kurtarmanız gerekiyorsa. Hani onun dışındaki bölümler Türkiye'de çok bir karşılığı yok. Elde edebileceğiniz son yok. Hani hem kadın olmamdan kaynaklı ailemin düşündüğü bazı çekinceleri vardı. Hem de daha garanti bir meslek olduklarını düşündükleri için zaten memurluk garanti geliyordu. İşte hemşire olayım, doktor olayım, diş hekimi olayım bunları tercih ederlerdi. O yüzden ben de ilk senede özellikle sınava girdiğim ilk yılda bu tarz bölümleri hedefleyerek başta çalışmaya başladım ama bunlar benim gerçekten hayalini kurduğum ya da kendimi içinde hissedebildiğim bölümlerden biri değildi. Ben o yüzden mimarlık okumak istediğime ikinci senede mezuna kaldığında bu bölümlerin yüksek isim sıralamalarına çok yaklaşamadığında da bir alternatif düşünerek karar verdim. Sonra kendimi değerlendirdiğimde ben zaten aslında çok lisede derslere aşırı odaklanabilen bir öğrenci değildim. Sürekli elimde bir kalem, kağıt olur, dersleri dinlerken ya da bir şeyler izleyip dinlerken bir şeyler çizen bir insanım. Hep böyleydi. Bu da benim meslek seçimimde yani sağlık bölümünün dışında seçenekler de var. Ben acaba mühendis olabilir miyim? Ben acaba psikolog olabilir miyim? Ve ben acaba mimar olabilir miyim? Lise hayatım boyunca hiç bu tarz alternatifleri düşünmemiştim. Ve üzerine düşününce ve araştırdım tabii ki. Aynı YouTube'dan böyle mimarlık okuyan insanları izledim. Ve dedim ben bu mesleği yapabilirim sanırım. Ve bir noktada bu benim tutkuma dönüştü. Ve bu sefer bu tutku beni çalışmaya motive etti ve ikinci senemde böyle üniversiteyi kazandım. Siz de eğer mimarlık seçmeyle ilgili bir düşünceniz varsa bir değerlendirmeniz gereken şey bu bence. Mimarlık tabii ki bir meslek. Fakat sana göre bu meslek para kazanılan diğer mesleklerden herhangi biri mi yoksa bir zanaat meselesi mi? Bence tarihsel boyutu var. Ben öyle inanılmaz tarihe meraklı bir insan değilim ama sanat dallarına çok meraklıyımdır. Zaten mimarlığa yönelme sebebinde bir sanat dalı olduğunu düşünmem. O yüzden sanat dalı olduğunu düşündüğüm için ve kendimi bir sanatçı olarak hissettiğim için bu bölüme yöneldim ve bence mimarlık bir sanattı. Şu an günümüzde hala sanat olarak devam ettiren insanlar olabilir ama artık bir noktada para kazanılan bir mesleğe dönüştü. Çünkü üretilen ürünlerin sanat kaygısından daha çok gelir ya da verimlilik kaygıları olduğunu düşünüyorum. Ama eskiden incelediğimiz özellikle Rönesans dönemi mimarileri, Barok dönemi mimarileri, Art Nouveau dönemi mimarileri. Bunlar bence inanılmaz sanat ürünleri ve bu tarz dönemlerde alınan mimarların çoğu zaten heykeltıraş aslında ve bu da bir sanat. Ama günümüzde üretilen ürünlerin daha çok fonksiyonel ya da çoğu teknik şeyi karşılayan sanatsal, göz dolduran ürünler olması beklendiği için ben şu an daha çok mimarlığın verimliliği, dönüştürmebilirlik ve daha geniş alanlarda geniş çözümlerin nasıl yapıldığı ile ilgili pratik fikirlerin üretilmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Peki. Şimdi gerçekçi bir şekilde cevaplaman gerekirse çizim veya 3 boyutlu görü gibi yetenekleri olmayan biri mimarlık okuyabilir mi? Çizim yeteneği olmayan biri çok rahat mimarlık okur. Birinci sınıfta zorlanabilir ama bu zorluk hocalar tarafından bu insanların çizim yeteneği sınavıyla girilmediğini göz önüne alarak tolere ediliyor. Ama çalışma hayatından bahsedecek olursak hiç eline kağıt kalemi almadan mimarlık yapmak rahat. Ama 3 boyutlu düşünebilme yetisi. Buna sahip değilseniz mimarlıkta çok zorlanırsınız. Çünkü mimari tamamen perspektif, 3. boyut ve gelecek aşamaları düşünerek hareket etmeniz gereken bir alan. Yani 3 boyutlu düşünemiyorsanız
bir şeyi üçüncü boyutunu hayal edemiyorsunuz ya da bitmiş halinle ilgili detayları öngörmekte zorlanıyorsanız bu şekilde mimarlıkta zorlanırsınız. Biraz öngörmekle ilgili bir meslek. Öngörmenin de bir aşaması perspektif ve üçüncü boyut. Yani şunu diyebilir miyiz? Bir matematik sorusunda bir küpün açılımını hayal edemiyorsanız mimarlık zor olabilir mi? Zor olabilir. Aslında küp hayal eden herkes de olamaz. Çünkü basitleşmiş bir şey, daha kompleks. Mesela bir piramit, origami yaptığınızı düşünün. Bence bir origami yapan insan mimarlığı çok rahat yapabilir. Çünkü tamamen parçaları birleştirmek ve önünüzdeki parçaların son halini hayal edebilmekle alakalı bir meslek. Bir de mimarlıkta AutoCAD başta olmak üzere bir sürü teknik yazılımın kullanıldığını herkes biliyor zaten. Evet. Peki üniversite hayatı boyunca bunları öğrenmek zor mu ya da ne kadar sürüyor? Genel olarak ben öğrencilikte kullandığım programları sayacak olursam sayabileceğim seviyede az programlar var. Benim en çok kullandığım aşama aşama AutoCAD, SketchUp, Photoshop ve Lumion olacak şekilde 4 program var. Bu 4 programda üniversite hayatınızı bitirebilirsiniz. Ama iş hayatına geldiğinde aslında bir noktada sizden işverenler çoğu programı bilmenizi bekliyor. Bence programlar konusunda gelişmek de mimarlığın geleceğinde tutunabilmek için önemli alanlardan biri. Çünkü Autodesk, Adobe, işte Warehouse gibi birçok çizim ve üretim yani modelleme programları günümüzde gelişmeye devam ediyor. Biz şu anda ortalama bir dönemindeyiz. Başlangıç aşamasını geçtiler, gelişme aşamasındalar ve çok daha ileri boyuta gelecekler. Yapay zekanın da geliştiğini biliyoruz ve bir noktada konsept tasarımlarının artık çoğunu yapay zekaya yaptırıldığı bir dönemde bu programların da bu yapay zekaya bence kayıtsız kalacaklarını düşünüyorum. Bunları öğrenmek zor mu ya da okulda böyle bir eğitim alıyor musunuz derseniz biz bizim üniversite programımızda belli bir başlangıç derslerini aldık ama bu programları kullanabilir olarak bitirmedik mi dersleri? Biz bu programları kullanabiliyorsak üzerinde pratik yaptığımız ya da çalışmalarımızda kullandığımız için. Ve bu da bizim açıkçası kendi çabamızda oldu. Bir projeye mimar veya mimar adayı bir stajyer olarak dahil olduğunu varsaydığınızda projede yapılan işin yüzde kaçı teknik bilgi, yüzde kaçı hayal gücü? Yani okulda öğrendiklerinizi projelerde ne kadar kullanıyorsunuz? Üniversitede mimarlık bölümünü tercih eden bir öğrenci bölümünü bitirdikten sonra okulda öğrendiklerinin ne kadarını kullanıyor? Bu dediğim üniversitelerin eğitim programlarına göre çok değişen bir durum. Her okuduğum programı farklı. Şunu söyleyebilirim, ben teknik bilgi şu anda yeni mezun bir insanın sahip olmasının daha çok beklenilen alan. Çünkü tasarım yapacak mimariyet seviyesindeki insanların çoğu ya tecrübeli ya da isim yapmış kişiler. Mezun olduğunuzda tabii ki tasarım ofisleri var ama bunlardan ise yarışmalar özelinde çalışan programlar. Sizin bir ürünü tasarlayıp bunun hayata geçtiğini görmeniz çok olası değil. Daha çok size var olan tasarlanmış ya da dönüştürülen binaların planlarındaki gelişmeler düşüyor. Bu tarz şeylerle üzerinde çalışmaya başlıyorsunuz ama bunların içerisinde kendi tasarımlarınızı yedirebiliyorsunuz. Bu da biraz iç mimari kayıyor gibi algılanabilir ama mimarlık başlığı altında zaten bunların hepsini yapabiliyor oluyor. Yani hayal ettiğiniz şeyle bulduğunuz şey biraz farklı olabilir. Ama kendi üniversitemden bahsedecek olursam ben staj yaptığım çoğu yerde hiçbir şey bilmeyen bir noktada değildim. Her şeyin başlangıç seviyesinde bilen bir öğrenciydim. Teknik bilgilerin çoğunu evet çalıştığım yerlerde öğrendim ama okulda bunun ilk bir temelini almış. O yüzden okulunuzun öğretim paketlerini, eğer mimari tercih edecekseniz hangi dersleri alacağınızı, bunu bilen, mimarlık okumuş ya da mimarlıkla ilgili fikri olan insanlara sorarak değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Peki biraz da mimarlık okumanın manevi taraflarına değinelim. Sosyal medyada vesaire mimarlık öğrencilerinin hazırladıkları maketlerin çokça defa hocalar tarafından kırılıp parçalanıp atıldığını görüyoruz. Doğru. Sen hiç bunu yaşadın mı veya yaşayanları gördüysen ya bu nasıl bir his? Bunun sonucunda bir hayal kırıklığı. Tabii ya. Ya şöyle mimarlık psikolojik olarak çok yıpratıcı bir bölüm ve bunun üniversitesinin farkı yok. Yani en düşük gördüğünüz üniversitede de bu yıpratıcılığı yaşayacaksınız. Benim de maketimin üzerine öğretmen basmıştı ama biz daha çok sözlü şiddetle uğraşıyorduk. Yani hocalarımızı bizim ne kadar başarısız, yeteneksiz ve bu bölüme uygun olmadığımızla ilgili çok fazla söylemi, kırıcı söylemi oldu. Bir noktadan sonra şuna dönüyor. Bu bir psikolojik savaş ve bunu yaşayan tek kişi siz değilsiniz. O bölümü okuyan herkes bunu yaşayacak ve bu bölümü okumanın olayı bu. Bu döngüyü nasıl kırarsınız? Siz akademisyen olursanız onu yapmayın. Alo, Bedirhan bak ben seni görüyorum. Diğer tarafa şu an röportajımdasın ona göre.
Gel. Neyse biz röportaja devam edeceğiz canım. Kendinizi tanıtmak ister misiniz? Kıvanç'a konuş. Ben Bedirhan, 23 yaşındayım. Ses patlıyor. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Bitirmek üzere. Evet, haftaya cuma mezun olacağım diyebilirim. Amatör şekilde yazarlık işleriyle uğraşıyorum. Kitabı çıkıyor. Evet, öyle bir durum da var. Aslen nerelisin? Gönüllü olarak mimarlık öğrencileriyle arkadaşlık yapıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Aslen Ordu Ünyeliyim. Hayır işi olarak mimarlık öğrenciyle Doğru. arkadaşım. Doğru. Devam edin, ben geçiyorum. Peki şahsi olarak en zorlandığın ders veya sınıf olarak, bölüm olarak en zorlandığınız ders neydi? Zaten mimarlıkta şöyle bir sistem var. Bizim bir tane proje dersimiz olur. Yanındaki teorik dersler bu proje dersleriyle birlikte ilerler. Sizin aslında ana dersiniz projenizin o olur. Diğer dersler onu besler. Haliyle en zoru o proje dersleri. Proje derslerini hallettiğinizde aslında dönem sizin için bitiyor. Çünkü proje dersinden kaldığınızda dönem kesinlikle uzar. Yaz okulu almak için belirli kişinin kalmasını beklemeniz gerekiyor. Bu dersi geçmek zorundasınız. Başka diğer derslerin telafileri var ama bu dersin yok. En psikolojik yorucu da bu olan da budur. Ders saati çok olan da budur. O yüzden en çok zorlandığım proje dersleri tabii ki. Derslere çalışmak, incelemeler yapmak, işte maket yapıyorsunuz, çizim yapıyorsunuz. Bunların yanı sıra sosyal hayatınıza vakit ayırabiliyor musunuz? Veya kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Mimarlık okurken sosyal hayatınızın ne durumda olduğunu siz çok farkında olamıyorsunuz. Farkında olan kişiler arkadaşlarımız oluyor. Çünkü yani mimarlık okumak biraz evet sosyal hayattan feragat etmek gibi. Bunun da sebebi şu. Sürekli projemi bitireyim görüşürüz. Şu projeyi halledeyim görüşürüz ama bunlar biten şeyler değil. O dönem boyunca asla bitmiyor. Jüri geçsin buluşuruz. Finaller, vizeler süreciniz var. Hani tek bir proje yapıyorsunuz diye diğer finalleriniz, vizeleriniz iptal olmuyor. Hani bu yüzden biraz sosyal hayatta sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama sosyal hayatta sıkıntı yaşamak istemiyorsunuz. Ben çok yaşamadım. Bunun sebebi uyumamak. Bu da bir seçenek. Mimarlık okurken geçim derdiyle uğraşan öğrenciler de olabilir. Peki Okumayın. Mimarlık okumayın. tam da onu diyecek. Hiçbir vakit ayıramıyorsunuz. Şöyle nasıl ayırıyoruz? Ben son sınıfta çalıştım. Ama bunu ilk sınıflardaki ekstra eforuma borçluyor. Bunun sebebi de şu. Ben ikinci sınıfta krediyi aldığım ilk andan itibaren istemler almaya başladım. Bunun sebebi son sınıfta çalışmak istememdi. Son sınıfta çoğu dersin 3. sınıfta bitirmiş oldum. Son sınıfta çalışmaya başladım. Ama bunun bedelini okul dışında bir hayat yaşayamayarak ödedim. Ve normal bölüm derslerimi alsam, STEM ders almasam da bu zaten mümkün değildi. Ufak tane çalışmak mimarlıkta çok zor ve bence bir imkanı olmuyor. Zaten konuştuk. Tabii okulda da bir şeyler öğreniyorsunuz. Ama bunun haricinde bir de stajlar var. Sence stajlar mı daha öğretici yoksa okul mu? Kötü bir okulda okunsa bile iyi bir yerde staj yapmak iyi olabilir mi? Yani ne diyorsun? Bence stajlar okuldan daha iyi. Ama stajların eğitici olabilmesi için okuldaki eğitiminizi iyi takip etmeniz gerekiyor. Bunların hepsi birbirine bağlı. Ama staj konusunda benim en büyük fayda gördüğüm şey gönüllü stajlar. Bu iki staj tipi var zaten. Ofis ve şantiye. Bu ikisinin dışında ekstra staj yapmanız sizin açınızdan daha faydalı. Ne kadar çok staj yaparsanız okulda geçirdiğiniz bir dönemi neredeyse öğrenebilirsiniz. Stajların daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ve okuduğunuz okulun staj bulmanıza hiçbir etkisi yok. Staj bulmanıza etkisi olan tek şey tanıdıklarını. Tanıdıklarınız sayesinde staj bulabilirsiniz. Ya da pozitif bakmanı isterseniz okuldaki hocalarınızın yönlendirmesi bulabilirsiniz. Bir sonraki sorumuz şu. Bazı bölümlerde not ortalamasının bir önemi yok. Sadece diploman olsa yetiyor. Yani duvara asacağın bir diploma yeterli. Peki mimarlık böyle bir şey mi? Yani mimarlık okurken not ortalamasının çok bir önemi var mı? Not ortalamasına dikkat edilmeli mi? Şimdi şöyle, bence mimarlıktan sonra herkes yüksek lisansını yapmalı ve yüksek lisans yapmak istiyorsanız not ortalaması önemli. Ama onun dışında işe alımda senin notun 3'ün üstünde, senden bir başvuru yapanın notun 2,5 falan filan diye bakan çok olduğunu düşünmüyorum. Biraz da dünyanın en önemli gerçeklerinden bahsedelim. Maddiyat ve network. Mimarlık okunduktan sonra bu işte para var mı? Ve bu işte network önemli mi? Yani bir tanıdığın olsa iyi olur mu? Bu işte network her şeydir ve mimarlıktan para kazanılabilir. Çok büyük paralar da kazanılabilir ama bunu başaran kişi sayısı çok az. Mimarlığın Türkiye'de özellikle çok mezunu var ama tutunup çok para kazanabilen kişi sayısı gerçekten çok az. Mimarlıktan para kazanmanın türlü yöntemi var ve bunun hani tek yöntemi bir ofisin baş proje yöneticisi olmak asla değil. Çalıştığınız kişiler, çalıştığınız profiller, sizin portfolyonuz size inanılmaz paralar kazandırabilir. Hatta bu işin bir noktada tedarikçisine dönüşmeniz, yani bir iş kolunun sahibi olmanız. Bir sürü alan, bir sürü yön ve bir sürü para kazanabileceğiniz alan var ama tamamen şans, network, işsel çabaya bağlı. Şimdi tercih zamanına geri dönsen
Tekrar mimarlık yazmak ister miydin yoksa başka bir bölümü düşünür müydün? Ya ben sayısal öğrencisiydim. Eğer yine tercih döneminde sayısal öğrencisi kalacaksam başka bir bölüm asla yazmam. %100 sadece mimar olur. Çünkü bu benim verdiğim ilk kendi kararım. Hiç pişman değilim. Zorlandım, yoruldum ama o değilim. Ve aslında Güzel Sanatlar Lisesi'ne falan gidebilmiş olsaydım liseden ve mimarlık yapmaz. Daha çok sanatla uğraşan meslek dalına girer. Bazı öğrenciler sırf aile ve akrabalarına kendilerini ispat etmek için gerçek isteklerini es geçip işte mimarlık gibi yani halk gözünde itibarı olan meslekleri de tercih edebiliyorlar. Üniversitede bu bölümleri okumayı tercih edebiliyorlar. Peki sence buna değer mi? Sırf mimarlığın havası var diye mimarlık okunur mu? Yok, bence okunmaz. Çok eziyet çekersiniz. Hiç mutlu olmazsınız. Mezun olduktan sonra belki başka bir iş yapabilme ihtimaliniz yüksek. Yapabilirsin ama okurken çok bunalır ve yorulursunuz bence. Üniversitede mimarlığı tercih etmiş birini önündeki eğitim hayatı boyunca neler bekliyor? Başlangıçta bir afallama dönemi, ben yapamayacağım gibi bir psikoloji bekleyebilir. Ama yapacaksınız. Herkes yapıyor. Yani bu konuda hemfikirim. Kesinlikle yapacağım diye inat eden herkes yapar. Devamında çok masraflı, çok zamanlı oluyor. İşte ya da hocalarla ilgili çok üzerime geliniyor. Hiç acımaları yok. Çok insafsızlar gibi. Ağır psikolojik süreçler geçirebilirsiniz. Çok normal. Hepimiz geçirdik. Ama herkesinki tabii ki kendine özel. Bu tarz durumlardan herkesin geçtiğini, bunu atlattıklarını ve bu mesleği yapan insanların olduğunu düşünerek ilerleyin. Benim motivasyonum her zaman buydu. Onun dışında bitirmeye yaklaştıkça aslında mimarlığın böyle bir okulda gördüğünüz o epik projeler olmadığını, farklı bir meslek olduğunu ve okulda yaptığınız projeleri son tarz deneyim olduğunu bilindiğinde keyfini çıkartmaya başlayarak yapıyorsunuz. Eğer en azından onu fark edemediyseniz bile bence onu düşünerek yapın. Okulda yaptığınız projelerin hepsi çok değerli. Hepsini farklı bir gözle bakarak yapın ve o döneme bir daha dönemeyeceğinizi düşünerek ilerleyin. Çünkü bir noktada şu an bulunduğum noktada şu an birinci sınıfta olsam çok keyifle, eğlenerek projelerini yapardım. Ben hep stresli geçirdim bu süreçleri ama aslında hepsi geri bakmayı güzel şeylerdi. Keyif almaya bakın. Mimarlık çok istiyorsanız o yüzden vazgeçmeyin. Çünkü sonunda mutlu olacağınıza eminim. Son bir cümleyle veda edelim. Gerçekten istiyorsanız hiç kimseyi dinlemeyin. Hayaliniz neyse onun peşinden koşun, mutlaka olacak, bana güvenin. Pekala, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.